uzun yol sürüşlerinde asla yapmamanız gereken konular hakkında birkaç bilgi aktaracağım sizlere. Arkadaşlar şu an Şile otoyolundayım. Yapılmaması gereken birkaç nokta var. Kesinlikle kaçınmanız gereken birkaç hareket var. Onlara değineceğim. İlk hareket arkadaşlar, uzun yolda giderken bazen gözümüz dalar. Mesela şu ileride sağa doğru bir viraj var. Bazen gözümüz dalar, virajı böyle hafif kaçırdığımızı hissederiz ve şu şekilde ani bir direksiyon kırma hareketi yaparız. Şöyle. Bu hareketi yaptığımızda çok büyük bir tehlikeye atarız kendimizi. Neden? Arkadaşlar, uzun yolda giderken belli bir tempoda sürdüğümüz için arabayı 80, 90, 100 artık o bölgedeki hız koşulları, sınırları neyse ona göre sürüyoruz. Bu hızda giderken direksiyonu şöyle ani hareket ettirmemiz arabayı sallar. Ve bu ani sallama durumu arkadaşlar, ani savurma hareketi sonrasında bir de tersine hareket yaptığınızda arabayı altınızdan kaçırmanıza neden olabilir. Hele ki yerler ıslaksa, zemin nemliyse bu risk her zaman vardır. Otobanda gördüğünüz işte şöyle bariyere çarpmış ya da kaldırımdaki bu yandaki çukura düşmüş araçların, kamyonların vesaire büyük çoğunluğu bu hareketi yaptığı için bu kazayı yapmıştır arkadaşlar. Bunun dışında kaçınmanız gereken ikinci konu herhangi bir şeye bakarak arabayı sürmek. Yani aracı sürerken biz ileriye geniş açıyla 3 şeridi de kapsayacak şekilde ve olabildiğince ufuk noktasına, gözümüzün görebildiği yolun devamı kısmına bakmalıyız. Herhangi bir nesneye, mesela bu kamyona bakarsak arabam kamyona doğru istemsizce hareket eder. Sonra kendimizi bir anda kamyonun yanında, çok yakınında buluruz. Yeni sürücüler, özellikle derslerde, ilk derslerde öğrencilerimin hep yaptığı konudur bu. Kamyonlardan, otobüslerden özellikle çekildikleri için arkadaşlar, özellikle başımızı çevirmesek de gözümüzle onlara doğru bakıyoruz. Bu yapabileceğimiz hatalardan bir diğeridir. Yani şu anda ben giderken bu kırmızı kamyona bakmıyorum. İleriye bakıyorum. Kırmızı kamyonu hafif göz ucuyla süzüyorum. O zaten benim kadrajımda, yani onu görüyorum. Ama gözümü ona dikersem yolu kaçırıyorum. Daha da kötüsü, aynı bisikletteki gibi arabam oraya doğru istemsizce kaymaya başlıyor arkadaşlar. Bunun dışında kaçınmanız gereken üçüncü hareket araç sollamalar. Mesela ben şu mavi arabayı sollayacağım şimdi. Hızlandım. Kesinlikle sağ sinyal vermem lazım onu geçerken. Ama önüne ne zaman kıracağım? Aynamda o mavi arabayı tamamen görünce, bakın şu an tamamen gördüm bütünüyle. Artık önüne doğru yavaş yavaş kayarak şerit değişikliğimi tamamladım. Yani herhangi bir aracı solladığınızda tekrardan önüne kırmak için o aracı aynada tamamen görmeyi beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Aracı geçtim, tamam bitti, kırayım, yok. Çünkü o sırada siz aracı geçtiğinizde o araç da hızlanmış olabilir. Aynanıza bakıp bunu teyit etmezseniz bir anda araçla kendinizi yan yana bulabilirsiniz. Allah korusun. Bunun dışında arkadaşlar dikkat edeceğiniz diğer bir önemli konu ani frenlerden kaçınmak. Yani karşımıza gerçekten ani bir şey çıkmadıkça ani fren yapmayalım. Bir araç diyelim önümüze doğru kırıyor. Hemen biz de direksiyon kırmayalım. Bu da ikinci önemli konu. Hemen direksiyon kırıp kaçarsak diğer şeritten gelen arabayı ve kendimizi tehlikeye atmış oluruz. Bizim ilk kaçacağımız konu, diyelim ki önümüze bir araç kırıyor, bir şey çıkıyor. Önce hızımızı keseriz, gazı bırakırız. Sonra frenleriz ve yavaşlarız ama şeridimizde kalmaya gayret ederiz. Direksiyon en son seçenek arkadaşlar. Direksiyonla kaçmaktan kaçının. Evet, umarım faydalı bir bilgi aktarabilmişimdir sizlere. Umarım işinizi kolaylaştıracak, güvenliğinizi arttıracak bilgiler verebilmişimdir. Bu video ile ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi de yorum olarak benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.